Herkese merhaba. Medyada bazen karşımıza çıkar veya arkadaş ortamlarında muhabbet açıldığında birinin şöyle bir şey sorduğunu görürüz. Hasta morgda dirilmiş, ölmeden morga göndermişler. Bu tür haberler gerçek olabilir mi? Yoksa şehir efsanesi mi? Eğer gerçek ise bunlar sadece bir yanlış ölüm tanısı koyma mı? Yoksa tabiri caizse hasta dirildi mi? Bu konuyu hazırlamama neden olan haber geçen günlerde gündeme geldi. 55 yaşındaki bir İngiliz'in bizim basına göre trafik kazası sonrasında haberin orijinalinin bulunduğu basında ise bakım hastası olduğu hastanede ölüm olayı gerçekleşiyor. Habere göre Avustralya'da olan olayda doktor olmadan yapılan değerlendirmede kişinin öldüğü düşünülerek morga kaldırılıyor. Rutin prosedür gereği doktorun ölümü onaylaması gerektiğinden morga indiğinde ve ceset torbasını açtığında kolunda yara olması ve son durumundan farklı pozisyonda bulunması nedeniyle kişinin ceset torbasından çıkmaya çalıştığı, öldüğü sanıldığı ama aslında ölmediği gibi iddialar ortaya atılıyor. Ölümü ilk değerlendiren kişi ise çok deneyimli bir hemşireymiş. Hastane ölümden emin gibi anlatılmış bu haberlerde. Peki gerçekten ölmüş, sonradan dirilmiş olabilir mi? Tam olarak bu olaydaki gibi olmasa da tıpta böyle bir durum var. Şaşırdınız değil mi? Hadi gelin inceleyelim. Medyada zorlama durumlar veya haberin çok abartılı bir şekilde verildiği durumlarla karşılaşıyoruz. Nitekim bu olayda da bunu görüyoruz. Ancak gerçekten olduğu tıp dünyasında değerlendirilen ve yapılan çalışmalarda hekimlerin neredeyse yarısının hayatlarında bir kez bile olsa bu olayla karşılaştıklarını kabul ettiği bir durum var tıpta. Lazarus fenomeni. Fenomen ne demek? Ondan bahsedelim önce. Fenomen gözlenebilen, duyularla algılanabilen her şey, her olgu ve olay olarak tanımlanıyor. Tıp dünyasında da tıbbi gözlenebilen olaylar olarak belirtiliyor. Lazarus fenomeni nedir peki? Dolaşımı ve solunumu duran, başarı sağlanamamış yeniden canlandırma işlemi sonrasında, ölüm kabul edildikten sonraki süreçte herhangi bir yaşam desteği olmaksızın kendiliğinden solunumun ve dolaşımın dönmesi olayına deniyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu fenomen ismini nereden alıyor peki? İnanışa göre İsa peygambere inanan insanlardan biri olan Lazarus hastalanarak hayatını kaybetmiştir. Hazreti İsa, Lazarus'un 3 gündür gömülü olduğu taş mezarın kapaklarının açılmasını ister ve ardından Lazarus'un dirilmesini ister ve Lazarus kefeniyle beraber dirilir. Bu olay veya dirilme hadisesi kutsal kitaplarda da anlatılıyor. Van Gogh gibi önemli sanatçılara ilham kaynağı olmuş ve olayı anlatan eserler yapmışlar bu sanatçılar. İlk olarak 1982'de Linko ve arkadaşları tarafından bildirilen bu klinik durum, 1983'te Bray tarafından Lazarus fenomeni olarak adlandırılmış. Bu fenomenin mekanizması ve sıklığı tam bilinmemektedir. Şu ana kadar onlarca vaka bildirilen bu fenomen, nadir görülen bir durum olarak kabul edilse de, aslında tıbbi uygulama hatası iddiası ihtimalinden çekinen doktorların daha sık görmelerine rağmen rapor etme oranlarının az olduğu düşünülmektedir. Ama neden kaynaklandığı ile ilgili hipotezler var mı? Var tabii ki. Biraz onlara değinelim. Hiperventilasyon denilen sürekli ve çok hızlı şekilde oksijen vermek, kalbi besleyen, hani halk arasında 3 damarımda tıkanmış denilen damarlar var ya, işte onları tıkayan plakların bu işlemlerde oynatılması ve kanlanmanın yeniden sağlanması, yeniden canlandırma sürecinde verilen ilaçların geç etki ettiği, hipotermi dediğimiz vücudun soğuğa maruz kalması ve benzeri birkaç faktör daha ilişkilendiriliyor. Hiçbiri kanıtlanmamış tabii ki. Fransa'da 2013 yılında Gerard ve arkadaşları tarafından doktorların Lazarus fenomeni hakkındaki bilgisini ve bu durumun görülme sıklığını araştıran bir anket çalışması yapılmış. Doktorların %45'i Lazarus fenomenine ismini bilmedikleri halde şahit olmuşlar. Kanada'da yapılan başka bir çalışmada da hekimlerin %37'sinin Lazarus fenomenine hayatlarında en az bir defa şahit oldukları bildirilmiş. Bu konuda yapılmış en kayda değer yayın
2010 yılında Hornby ve arkadaşları tarafından yapılan derleme çalışması. Bu derlemede akademik olarak yayınlandığı bildirilen 32 Lazarus fenomeni olayı incelenmiş. Bu vakalarda kalp ve solunumun geri gelmesi olayının çoğunlukla ölümü takiben saniyeler içerisinde görüldüğü bildirilirken, bu sürenin 33 dakikaya kadar uzadığı vakalarda tespit edilmiş. Her ne kadar kalp ritimsiz ve düz çizse de, ölüm sonrası kalp ritim göstergesinin takip edildiği 8 vakaya bakıldığında, ki burada araya girmek istiyorum, birazdan bahsedeceğim normalde ritmin geri gelmediği bir süre takip edilmeli ama bu geri kalan 24 vakada bu takip yapılmamış. Evet, ne diyorduk? Ölüm sonrası kalp ritim göstergesinin takip edildiği 8 vakaya bakıldığında ölümü takiben geri dönüşlerin hep 7 dakikadan kısa sürede olduğu görülmüş. Çalışmada ayrıca yeniden canlandırma işlemi, bilinen tabirle kalp masajı, uygulanmayan hastalarda bu fenomenin hiç görülmediği bildiriliyor. Yani Lazarus fenomeni yeniden canlandırma işlemi uygulanan hastalarda görülmesi beklenen bir durum. Muhtemeldir ki görülme nedeni de aslında bu. Peki o kadar bahsettik, adli tıpla ne alakası var bu fenomenin? Aslında var. Adli tıp penceresinden bakıldığında yeniden canlandırma işlemlerinin referans olarak kabul edilen kılavuzlara uygun şekilde ve sürede yapılması ve bunun kaydedilmesinin önemli olduğu görülmektedir. Hastanın öldüğünün kabul edilmesi için bu işlemlerin hastalarda en az 30 dakika uygulanması ve yeniden canlandırma işlemi sonlandırıldıktan sonra ölüm saatinin ilan edilip kaydedilmesi için en az 10 dakika ritimsizliğin, yani EKG'nin düz çizgisinin devamının beklenmesinin altın kural olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülüyor. Bunun yanı sıra işlem öncesi veya sırasında uygulanan tıbbi tedavinin de ayrıntılı olarak belgelenmesi gerekiyor. Bu tür olaylar hasta yakınları tarafından fark edildiğinde veya basına yansıdığında adli ve idari soruşturma talebi ortaya çıkıyor. Adli tıp da işte bu aşamada olaya dahil oluyor. Hastaya yapılan uygulamalar ile ilgili tüm aşamaların kayıtlı olması ve bu uygulamaların kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Tüm belgeler hastane evraklarında eksiksiz olarak yer aldığında kişinin Lazarus fenomeni gösterdiği belirtilerek hekimin kusuru olmadığı söylenebilir. Size bu konuyla ilgili bir film de önermek istiyorum. Konuyu değişik bir kurguyla sinematik olarak işlemişseler de konu ilginizi çektiyse izleyebileceğiniz için belirtmek istedim. Lazarus Effect orijinal ismiyle, yani Lazarus etkisi. Korku türünde olduğunu da önceden belirtmek istiyorum. Sizler için yoğun bir emekle düzenlediğim bu videomu beğenmenizi umuyorum. Katkılarınızı ve bu durumla ilgili ilginç tecrübeleriniz ya da düşüncelerinizi yorumlarda da bizimle paylaşabilirsiniz. Sözün özüne gelelim mi artık? Ölüm, adli tıbbın temel konularından biri, hatta temeli diyebiliriz. Tıp, ölümü araştırmaya, ölümü oluşturan sekansları çözmeye son sürat çalışırken, Lazarus fenomeni gibi çözümlenemeyen, açıklanamayan durumlarla da karşılaşıyor. Adli tıp, ölüm anındaki ve hemen sonrasındaki değişimleri anlamaya çalışıyor, adli olayı aydınlatabilecek en ufak bir işaret fişeğini bile yakalamanın derdiyle bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçta ölümün değişmez bir gerçek olduğunu her seferinde görüyoruz. Bilinmeyenleri bilme arzusu her daim kor gibi olacak içimizde. Bir gün o bilinmeyenleri de bilmeye çok yaklaşacağız, buna inanıyorum. Her şeyin apaçık olduğu zaman, işte o zaman kazananlardan olmak ümidiyle. Sağlıkla kalın.